Herkese merhabalar. Şu anda Arçelik derin dondurucumla karşı karşıyayım. Tabii birkaç gün öncesine kadar dolaba yaklaşmak bile mümkün değildi. İğrenç bir koku vardı. 2 haftalığına şehir dışındaydık ve kapıyı açtığımızda iğrenç bir kokuyla karşılaştık. Sebebi çalışmayan dolaplar. Evin içindeki sigorta yerinde olmasına rağmen bina içindeki şartel inmiş durumdaydı. Her neyse. Çok üzücü bir manzara. Yani içindeki bütün gıdalar böyle neredeyse birkaç gün geç kalsak kurtlanmış olacaktı. Etler falan, bir de Kurban Bayramı sonrası olduğu için daha kötüydü. Her kanlar falan eve akmıştı. İçindeki işte gıdalar falan her şeyleri temizledik, çöpe attık. Yani bizim için artık amaç dolapları kurtarabilir miyiz? Nasıl kurtarabiliriz? İlk önce servisi aradım. Direkt çöpe atın dendi. Tabii aldığım cevap karşısında yılmadım. Çünkü öyle bir dolabı çöpe atmak hiç de kolay bir şey değil. Kendi yöntemlerimle birkaç gün sonunda şükürler olsun dolabımda hiçbir sorun oluşmadı. Koku diye bir şey kalmadı. Böyle akpak bir şekilde şu an karşımda. Bu bilgilerin faydalı olacağını düşünerekten inşallah kimse bu durumla karşılaşmaz ama olur da bir gün lazım olursa diye sizler için de bir YouTube videosu çekmek istedim. Umarım faydasını görürsünüz. Öncelikle raflar temizlemekle başladım. Zaten bunlar en basitiydi. İstediğiniz kimyasal da kullanabilirsiniz rahatlıkla. Yıkama olur. Hiç sorun değil. Önemli olan dolabın içiydi. Bunlar için de böyle işte 1/4 oranında çamaşır suyu üzerine su doldurdum. O şekilde çamaşır sulusu hazırladım. Bunda yine 1/4 sirke üzerine su doldurdum. Sirkeli su hazırladım. Bunda da 1 yemek kaşığına su ekledim. Karbonatlı su hazırladım. Bunları buzdolabının içinde kullanacaktım. Bunları dönüşümlü olarak uyguladım. Size şöyle anlatayım. Buzdolabının içinde 4 tane şöyle vida yeri var. 2 tane yukarıda, 2 tane de şöyle en altta. Bu şu an sökülmüş durumda. Montaj esnasında da yine size anlatırım inşallah. Şöyle dolabı açtığımızda iç kısmını şurada bir kablo buraya bağlantılı. Şurada bir dil var. Bastırıyorsunuz, çekiyorsunuz zaten. Belli. Montaj esnasında göstereceğim tekrardan. Önemli olan en çok yani en kötü kokuyan yer diyeyim şu soğutma panelleriydi. Bunlar alüminyum folyo. İşte bu hazırladığım karışımları böyle 2 saat arayla işte önce çamaşır sulu suyla başladım. Sıktım. 2 saat beklettim. Sonra karbonatlı suyu tekrar bunların üzerine sıktım. Böyle her tarafına gelecek şekilde. Sonra sirkeli suyu uyguladım. Dönüşümlü olarak sürekli kullandım. Ondan sonra yani birkaç gün boyunca şöyle devam ettim. Dönüşümlü olarak. Yani burada sprey işlemini yaparken her ihtimale karşı yine de şu kısımlara spreyin denk gelmemesine özen gösterelim. Sprey sadece şöyle soğutma panellerinin üzerine, pervaneye de olabilir. Bunları da sıkabiliriz rahatlıkla. Burada şunu söylemek istiyorum. Yani Erkan Şamcı'nın doğal yöntemlerini bir kere kesinlikle aklınızdan çıkarın şimdi. Çünkü dolabınızda bakteriler oluşmuş. Yani çamaşır sulu su şart bir kere buraya. Doğal yöntemler işte kahveymiş, yok limonmuş efendim, pirinçmiş, bunları bir kere aklınızdan çıkarın. Hiçbir şey yaramazlar. Ama şu iç kısım rezistansı sökmem çok iyi oldu. Çünkü şu panellere bu kadar işlemler uyguladıktan sonra dolabın kokusu gitti. Yoksa dolabın kokusunun gideceğini sanmıyorum. Gitmezdi yani. Geldik parça montaj aşamasına. Şuradaki bu kırmızı renkli kısım üstte olacak şekilde tıpkı diğerleri gibi, şunlar gibi. Şu en altta yeri var. Oraya yerleştireceğiz. Tamam. Tak diye bir ses geldi. Yerine oturdu. Sonra artık tek elimle yapabildiğim kadar yapacağım. Artık montaja başlayabiliriz. Toplamda 4 vida var. 2 vida yukarıda, 2 vida aşağıda olmak şeklinde. Şu üst vidaların üzerine kaplayacak kapaklar var. Onları şimdi göstereceğim. Şöyle. Şöyle küçük kapaklar var. Onları üzerine geçiriyoruz. Diğerini de sadece üst vidalarda var. Altlarda yok bundan. İşte
İşte tamam. Şimdi alttaki vidalar, son iki vidamız kaldı. İşlem tamam. İşte dolabımızın son hali böyle. Umarım faydalı bir video olmuştur.